Cehennem Çocuğu efsanesinde yepyeni bir bölüm başlıyor. Hellboy the Crooked Man, sevilen çizgi roman iblisini beyaz perdeye taşımak için yeni bir girişim. Bu sefer film bizi 1950'lerin Amerikan folk kültürüyle yoğrulmuş, kadim kötülüklerin gölgesindeki Appalachia'sına götürüyor. Mike Mignola'nın ikonik eserini sevenler, bu yeni bölümü hem merakla hem de biraz endişeyle karşılayacaklar. Film, çizgi romanların özünü yakalayabilecek mi, yoksa kendisinden önce gelenlerin hatalarını tekrarlayacak mı? Amerikan Gotiği, korku için sahne hazırlanıyor. Film, kendine özgü atmosferini oluşturmakta hiç vakit kaybetmiyor. Önceki filmlerin geniş şehir manzaraları ve kıyametvari tehditleri yok artık. Onların yerine, sisle kaplı vadiler ve yıkılmaya yüz tutmuş çiftlik evlerinden oluşan bir dünyaya adım atıyoruz. Güney Gotik edebiyatının derinliklerine kök salmış bu kırsal ortam, Cehennem Çocuğu'nun doğaüstü maceraları için şaşırtıcı derecede etkili bir fon oluşturuyor. Appalach Dağları'nın izolasyonu ve klostrofobik atmosferi, elle tutulur bir korku hissi yaratarak filmin korku öğelerini daha da güçlendiriyor. Bu dağlar, doğanın vahşi ve kontrol edilemez gücünü simgeliyor. Sis, izleyiciyi sürekli bir belirsizlik içinde tutarken, yıkık dökük yapılar, geçmişin hayaletlerini ve unutulmuş sırları çağrıştırıyor. Her köşede bir tehdit, her gölgede bir gizem varmış gibi hissettiriyor. Bu atmosfer, karakterlerin içsel korkularını ve dışsal tehditleri daha da belirgin hale getiriyor. Bu nedenle, film sadece görsel olarak değil, aynı zamanda duygusal olarak da izleyiciyi içine çekiyor. Şeytan ayrıntıda gizli, bütçe kısıtlamaları ve görsel hikaye anlatımı. Hellboy the Crooked Man'in önceki filmlere göre çok daha düşük bir bütçeyle çekildiği bir sır değil. Bu finansal kısıtlama, pahalı CGI efektleri yerine, genellikle pratik efektlere ve akıllıca kamera çalışmalarına dayanan filmin görsel efektlerinde kendini belli ediyor. Her ne kadar bu bir dezavantaj gibi görünse de, aslında filmin lehine işliyor. Pratik efektlere olan güven, olaylara belirli bir gerçeklik ve doğallık kazandırarak genel rahatsızlık duygusunu pekiştiriyor. İki ucu bozuk değnek, Jack Kesey'den Cehennem Çocuğu rolü. Ron Perlman ve David Harbour gibi isimlerin canlandırdığı Cehennem Çocuğu rolünü devralmak hiç kolay bir iş değil. Ancak Jack Kesey, role kendi yorumunu getirmeyi başarıyor. Bu Cehennem Çocuğu daha genç, daha dengesiz ve hala dünyadaki yerini bulmaya çalışıyor. Kesey, karaktere ham bir enerji ve kırılganlık getirirken, hem şeytani doğasını, hem de altta yatan insanlığını yakalıyor. Önceki canlandırmalarla karşılaştırmalar kaçınılmaz olsa da, Kesey'nin performansı kendi başına övgüyü hak ediyor. Jack Kesey'nin Hellboy'u, karakterin daha önceki versiyonlarından farklı olarak, daha derinlemesine bir kişisel yolculuğa çıkıyor. Bu yeni Hellboy, içsel çatışmalarını ve kimlik arayışını daha belirgin bir şekilde yaşıyor. Kesey'nin oyunculuğu, karakterin hem güçlü hem de kırılgan yönlerini ustalıkla yansıtıyor. İzleyiciler, Kesey'nin performansında Hellboy'un hem karanlık hem de umut dolu yanlarını görebiliyor. Bu, karakterin daha önce hiç görülmemiş bir boyutunu ortaya çıkarıyor ve Kesey'nin Hellboy'u, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Karakterler ordusu, yardımcı oyuncu kadrosu ve dinamikleri. Cehennem Çocuğu filmin ana karakteri olsa da kötülüğe karşı verdiği mücadelede yalnız değil. Filmde, her biri kendi motivasyonlarına ve sırlarına sahip, renkli bir yardımcı karakter kadrosu yer alıyor. Gizemli cadı Sarah'tan, lanetli yerli Tom'a kadar bu karakterler, anlatıya derinlik ve karmaşıklık katıyor. Cehennem Çocuğu ile arkadaşları arasındaki etkileşimler, filmin öne çıkan noktaları arasında yer alarak, karanlığın ortasında, mizah ve dostluk anları sunuyor. Güney Gotik korkusu, farklı bir karanlık tonu. Önceki filmlerin abartılı aksiyon korku türünden farklı olarak, Hellboy, The Crooked Man, daha atmosferik ve psikolojik bir yaklaşımı benimsiyor. Film, izolasyon,
çürüme ve tarihin ağır yükü gibi temalarıyla Güney Gotik korkusundan büyük ölçüde besleniyor. Tondaki bu değişim ferahlatıcı ve filmin cehennem çocuğu mitolojisinin farklı yönlerini keşfetmesine olanak tanıyor. Sonuç, eğlenceli olduğu kadar rahatsız edici bir korku filmi. İyi ve kötü ruhlar karışımı, iyi ve kötü yanları tartmak. Hellboy, The Crooked Man kusursuz bir film değil. Filmin temposu yer yer dengesizleşebiliyor ve bazı yardımcı karakterler yeterince geliştirilmemiş hissi uyandırıyor. Ancak, filmin güçlü yanları zayıf yanlarından çok daha ağır basıyor. Eşsiz ortam, güçlü performanslar ve etkili korku öğeleri bir araya gelerek unutulmaz ve sürükleyici bir deneyim yaratıyor. Bu, sınırlarını kucaklayan ve bunu yaparken kendi benzersiz kimliğini keşfeden bir film. Sonuç, çizgi roman uyarlamalarının dolambaçlı yolu. Çizgi romanları beyaz perdeye uyarlamak herkesin bildiği gibi zorlu bir iş. Her başarı öyküsünün arkasında sayısız başarısız girişim yatıyor. Hellboy, The Crooked Man mükemmel olmasa da serinin hala canlı olduğunu kanıtlıyor. Daha küçük bir ölçeği, kendine özgü bir görsel stili ve baş karaktere yeni bir bakış açısını benimseyerek film Cehennem Çocuğu evreninde kendi yolunu çiziyor. Bu, bazen en etkili korku hikayelerinin çatı tepelerinden haykırılanlar değil, gölgelerde fısırlananlar olduğunu hatırlatan bir film. Çizgi roman uyarlamaları, hayranların beklentilerini karşılamak ve yeni izleyicileri çekmek arasında hassas bir denge kurmak zorunda. Hellboy The Crooked Man, bu dengeyi kurmaya çalışırken, hem sadık hayranları memnun etmeyi, hem de yeni izleyicilere hitap etmeyi amaçlıyor. Film, karanlık ve gizemli atmosferiyle, çizgi romanın ruhunu yakalamayı başarıyor. Bu tür uyarlamalar, çizgi roman dünyasının zenginliğini ve çeşitliliğini beyaz perdeye taşımak için önemli bir fırsat sunuyor. Kaynaklar: Mignola Mike, Hellboy The Crooked Man, Dark Horse Comics 2008.